Selam. Fitness hedeflerinize ulaşmak için hep başlamanın ve asla bırakmamanın öneminden bahsediyorum. Ama bununla ilgili hazırladığım en son videoyu yüklerken bir şey fark ettim. Yapılması gerekenin ne olduğunu bildiğinde bile bazen insanlar harekete geçemiyor. Ben bu konuda empati yapmıyor gibi görünüyorum. Çünkü ben de elbette bir robot değilim ama çoğunlukla kafamda bir hedefle ilgili bir plan kurduğumda, yani ne yapacağımı biliyorsam onu uyguladığımı söylüyorum hep. Yap demesi kolay diyenler için bunu nasıl yapıyorum? Şimdi ondan bahsedeceğim. Önüme bir hedef koyarken öncelikle işin çaylaklık döneminin biraz garip hissettireceğini kabulleniyorum. Bir örnek vereyim. Son zamanlarda kısa mesafe depar çalışmaları yapmaya başladım. Çocukluktan beri düşünürdüm ki genetiğim itibariyle uzun mesafe koşularına değil de sprint atmaya daha elverişli bir vücudum var. Ama o iş öyle değilmiş. Çünkü sprint sadece hızlı koşmak değil, çok hızlı koşmak. Yani kendine has bir formu var. Ondan ilk denemelerim çok komik görünüyordu. Koşularımı videoya alıp daha sonra izlediğimde uçtuğumu düşündüğüm yerlerde o kadar yavaş ve hantaldım ki. Ama bu normaldi. Çünkü ben hiç bu şekilde antrenman yapmamıştım. Ve denemeye devam ettim, ısrarla. Zamanla bir şeyler değişmeye başladı. Sprintlerim hala komik görünüyor. Ama ilk denemelerim kadar değil. Her çalışmamda biraz daha oturduğunu hissediyorum. Arada önceki günün ağırlık antrenmanından dolayı bacaklarımın gergin olması, yeterince dinlenememiş olmam gibi bir dolu sebepten beklediğim gelişmeyi göremediğim günler de oluyor. Ama biliyorum ki uzun vadede eğer çalışmayı bırakmaz ya da sakatlanmazsam başladığımdan daha iyi bir yerde olacağım. Yani benim rekabetim kendimle. Bu da bırakmamamı sağlayan ikinci prensibe getiriyor konuyu. Beklentilerimi gerçekçi tutuyorum. Ben sprint çalışırken biliyorum ki bırak herhangi bir seviyedeki profesyonel atleti, muhtemelen asla amatör genç bir sprinter kadar bile hızlı olamayacağım. Ama kendimi geçme şansım her zaman var. Ve gelişme sağladıkça bir adım daha ötesi için yeni bir başlangıç noktam oluyor. Yani ister uzun vadeli yeni bir antrenman programı olsun, ister aylarca sürecek bir kilo verme sürecine girmiş olun. İki şeyi yaptığınızda işler çok daha kolay olacak. Başlangıçta her şeyin biraz garip geleceğini kabullenmek ve gerçekçi beklentilere girmek. Evet, diyete başladıysan ilk 1-2 hafta yeni beslenme düzenin biraz alışılmışın dışında gelecek. Evet, uygulamaya başladığın koşu programıyla 3 ay sonra 2 saatin altında maraton bitiremeyeceksin. Ama zamanla alışacak ve bugünden daha iyi olacaksın. Sürece güven. Evet arkadaşlar, umarım anlattıklarım kafanızda oluşan bazı soruları çözer. Daha önceden başlayıp yarım bıraktığınız diyet ya da antrenman programlarınız varsa onlarla ilgili deneyimlerinizi de benimle paylaşırsanız çok sevinirim bu arada. Teşekkürler. İyi sporlar. Tekrar görüşmek üzere.